1653 Fransa. Nicolas Fouquet, kralın maliye bakanıdır. Zekidir, zengindir ve yanlış bir hata yapacaktır. Kral 14. Louis'nin şerefine muhteşem bir davet düzenler. Kendi sarayında Avrupa'nın en ünlü sanatçıları, en pahalı yemekler, havai fişek gösterileri, kralın hiç görmediği türden bir ihtişam. Fouquet düşünür ki, kral beni görecek, beğenecek, belki başbakan yapacak. Ertesi sabah tutuklanır. Hayatının geri kalanını bir hücrede geçirir. 20 yıl sonra orada ölür. Birinci yasa. Güçlülerden daha parlak görünme. Fouquet'nin suçu yoksulluk değildi. Yolsuzluk değildi. İhanet değildi. Suçu kraldan daha parlak görünmekti. Robert Greene 1998 yılında 48 Güç Yasası kitabını yazdı. Ve birinci yasa şuydu: efendinden asla daha parlak görünme, onu rahatsız eden bir üstünlük gösterme, ona kendini güçlü hissettir. Yasanın özü şudur: üstündeki insanlar, patron, amir, hoca, kral, zekadan hoşlanır. Ama senin zekandan değil, kendi zekalarından. Sen ne kadar parlak görünürsen, onlar o kadar sönük hisseder. Ve insanlar onları sönük hissettiren şeylerden kurtulmak ister. Bu bir ahlak meselesi değil, bu bir hayatta kalma meselesi. Peki neden insanlar böyle? Neden zeki çalışanlar kovulur? Yetenekli öğrenciler göz ardı edilir? Işıldayan aslar takım oyuncusu değil diye etiketlenir? Cevap basit: ego tehdidi. İnsan beyni kendini bir hiyerarşi içinde konumlandırır. Her ilişkide iş, aile, arkadaşlık, kim üstün, kim alt sürekli hesaplanır. Üste olan biri için alttakinin parlaması ikili bir tehdittir. Birincisi, kendi statüsü sorgulanır. Ben gerçekten daha mı iyiyim? İkincisi, başkaları da görür. Bu çocuk amirinden daha zeki değil mi? Bu iki tehdit üstteki kişiyi savunmaya iter. Ve savunmanın en etkili yolu seni etkisizleştirmektir. Satrançta bir kural vardır. Piyon yeteri kadar ilerlerse vezir olur. Ama yolda güçlü taşlara çok yakın ilerlerse yenir. Bu yasa tarih boyunca defalarca kendini göstermiştir. 1633 Galileo Galilei, güneşin evrenin merkezi olduğunu savunuyor. Bilimsel olarak haklıydı. Ama Papa 8. Urban'ın otoritesini, ki Papa Galileo'nun eski dostuydu, halk önünde zayıflattı. Kitabında Papa'nın argümanlarını Simplicio adında bir budala karaktere söyletmişti. Papa bunu affetmedi. Galileo ömrünün sonuna kadar ev hapsinde kaldı. Haklı olmak, güvende olmak değildir. Sokrates, Atina'nın en zeki insanıydı ve bunu herkese gösterirdi. Politikacılara sorular sorar, onları halkın önünde çelişkiye düşürürdü. Ben hiçbir şey bilmem derdi ama karşısındaki herkesin bilgisizliğini ortaya çıkarırdı. Sonuç, idam, baldıran zehri. Atina'nın en zeki adamı kendi zekasından öldü. Diğer yandan Roma İmparatoru Marcus Aurelius, tarihteki en güçlü adamlardan biri. Ama günlüğünde şöyle yazardı: başkalarının seni zeki sanmasından çok kendi aklını sessizce kullanmayı seç. Marcus, kendini gösterme ihtiyacı duymayacak kadar güçlüydü. Bu yüzden hem iktidarı hem de saygıyı kaybetmedi. Ofis. Peki bugün? Kimsenin kralı yok. Papalık korkusu yok. Baldıran zehri yok. Ama mekanizma aynı. Yeni işe girdin. Bir toplantıda amirin yanlış bir istatistik söylüyor. Sen doğrusunu biliyorsun. Ne yaparsın? Zayıf hamle. Toplantıda düzeltirsin. Herkesin önünde. Amirin küçük düşer, sonraki 6 ay terfi edemezsin. Neden olduğunu anlayamazsın. Güçlü hamle. Toplantıdan sonra özel olarak gidersin. Ben araştırırken farklı bir rakam gördüm. Acaba ben mi yanlış biliyorum dersin. Amir düzeltmeyi kendi bulmuş gibi hisseder. Seni de becerikli bulur. Aynı bilgi, aynı doğru, farklı sonuç. Akademide de aynı kural geçerlidir. Tez danışmanın yanlış bir yaklaşım öneriyor. Sen daha iyisini biliyorsun. Zayıf hamle, hocam bu yöntem eski, ben şunu kullanacağım. Güçlü hamle, hocam sizin önerdiğiniz yaklaşımı düşündüm. Acaba buna şu modern versiyonu ekleyebilir miyiz? Birinci cümle onun yöntemini reddeder. İkincisi onun fikrini geliştirir. Sonuç aynı.
Ama danışman birinde seni sabotaj eder. İkincisinde destekler. Sosyal ilişkiler ve sosyal ilişkilerde. Bir grupta biri eski bir hikaye anlatıyor. Sen o hikayeyi biliyorsun. Hatta detayları daha iyi biliyorsun. Araya girip düzeltme. O kişiyi küçük düşürür. Ve odada herkes not eder. Bu insan yanında olmak güvensiz. Bırak anlatsın. Eksikleri doldurma. Bazen bilmemek, bilmekten daha güçlüdür. Ama dikkat! Bu yasa mutlak değil, istisna bir. Değersizlik tuzağı. Sürekli geri planda kalırsan görünmez olursun. Terfi edilmezsin. Fark edilmezsin. Yasa der ki, parlaklığını gizle. Demez ki, parlak olma. Fark şu, çalışman parlak olsun ama egon değil. Sonuçların konuşsun, sen değil. İstisna 2. Üstteki kişi gerçekten güvendeyse, bazı liderler gerçekten özgüvenlidir. Senin parlamandan memnun olur çünkü senin başarın onların başarısıdır. Bu tür liderler nadirdir. Ama varsa fark edersin, onların yanında normal davran. İstisna 3. Direkt rekabet. Eğer biriyle açıkça yarışıyorsan, ikiniz de aynı pozisyon için savaşıyorsanız, bu yasa artık geçerli değil. Bu artık savaş. Kuralları bil, ne zaman eğileceğini bil, ne zaman çiğneyeceğini bil. Birinci yasa şunu der. Gerçek güç gösterişsizdir. Gerçek zeka gürültü yapmaz. Gerçek yetenek kendini kanıtlamaya ihtiyaç duymaz. Fouquet, kraldan daha ihtişamlı bir davet verdi. Ömrünü hücrede tamamladı. Marcus Aurelius bir imparatorluk yönetti. Ama günlüğünü kimseye göstermedi. Hangisi daha güçlüydü? Bu kanalda güç oyunlarının matematiğini çözeceğiz. İnsan davranışını bir algoritma gibi okuyacağız. Abone ol. Sonraki videoda arkadaşlarına güvenme, düşmanlarını kullan. Neden ihanetler en çok güvendiğimizden gelir? Ben Mentat. Sen de olabilirsin.